Hiç evinize dönmek istediniz mi? Ama zaten evinizdesinizdir. Yine de içinizde bir yerlerde garip bir özlem, bir yere ait olamama hissi vardır. Sanki burası sizin gerçek yuvanız değilmiş gibi. Peki ya bu hissin altında unuttuğumuz kozmik bir gerçek yatıyorsa? Vücudunuzdaki her bir atomun, kalbinizi attıran demirin, kemiklerinizi oluşturan kalsiyumun, milyarlarca yıl önce patlayan yıldızların merkezinde dövüldüğünü biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Hepimiz kelimenin tam anlamıyla yıldız tozuyuz. Bu şiirsel bir benzetme değil, bilimsel bir gerçek. Ama hikaye burada bitmiyor. Asıl macera bu yıldız tozunun nasıl canlandığıyla başlıyor. Bugün sizi insanlığın en temel sorularından birine cevap arayan cüretkar bir teoriyle tanıştıracağım. Panspermia. Bu teoriye göre dünyadaki yaşam burada, bu mavi gezegenin çamurlu sularında başlamadı. Yaşam uzayın derinliklerinden geldi. Milyarlarca yıl önce evrenin başka bir köşesinde filizlenen yaşamın tohumları bir kaza sonucu uzaya savruldu. Bu kozmik tohumlar donmuş kuyruklu yıldızların ve buzla kaplı meteorların içinde adeta birer zaman kapsülü gibi milyonlarca yıl boyunca seyahat etti. Bu kulağa bilim kurgu gibi gelebilir. Ama bir düşünün. Evren ne kadar büyük, içinde milyarlarca galaksi, her galakside milyarlarca yıldız ve bu yıldızların etrafında dönen trilyonlarca gezegen var. Bu akıl almaz büyüklükteki kozmik okyanusta yaşamın sadece tek bir küçük adada, yani dünyada ortaya çıkmış olması size de biraz kibirli bir düşünce gibi gelmiyor mu? Panspermia teorisi yaşamın bir istisna değil, evrenin temel bir özelliği olabileceğini söylüyor. Belki de yaşam, polenlerin rüzgarla yayılması gibi gezegenden gezegene, yıldız sisteminden yıldız sistemine yayılıyordur. Peki bu kozmik tohumlar uzayın o dondurucu soğuğuna, ölümcül radyasyonuna ve milyarlarca yıllık yolculuğuna nasıl dayanabilir? İşte burada devreye doğanın en inanılmaz yaratıkları giriyor. Ekstremofiller. Bu canlılar adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibiler. Onlardan biri de tardigrat, yani su ayısı. Bu mikroskobik canlı neredeyse yok edilemez. Mutlak sıfıra yakın sıcaklıklara kaynama noktasının çok üstündeki ısılara, okyanusların en derinlerindeki basıncın binlerce katına ve hatta uzayın radyasyonuna bile dayanabiliyor. Uzayda korumasız bir şekilde hayatta kalabildikleri deneylerle kanıtlandı. Eğer bir tardigrat bunu yapabiliyorsa, milyarlarca yıl önce yaşamın ilk formları olan daha basit mikroorganizmalar neden yapamasın? Bu mikroskobik astronotlar buzlu bir kuyruklu yıldızın kalbine hapsolmuş bir şekilde derin bir uykuya dalmış olabilirler. Milyonlarca yıl süren bu yolculuğun sonunda hedeflerinden biri de genç dünyaydı. Yaklaşık 4 milyar yıl önce gezegenimiz yoğun bir göktaşı bombardımanı altındaydı. Bu dönem geç dönem ağır bombardıman olarak adlandırılır. Gökten yağan bu kayalar sadece yıkım getirmiyordu. Belki de bazıları çok değerli bir kargo taşıyordu. Yaşamın kendisini. Bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarptığını hayal edin. Çarpmanın etkisiyle buzlar erir ve içinde donmuş halde bekleyen o mikroskobik tohumlar gezegenin ilkel okyanuslarına karışır. Milyonlarca yıllık uykudan sonra nihayet sıcak, besin açısından zengin bir ortam bulmuşlardır. Ve orada hayat yeniden başlar. Yavaş yavaş çoğalır, evrimleşir, daha karmaşık formlara dönüşürler. Milyarlarca yıl süren bu evrimsel yolculuğun sonunda o ilk mikroskobik misafirden geriye nemi kalır. Ağaçlar, balıklar, dinozorlar ve en sonunda biz, yani insanlar. Bu teori aynı zamanda dünyadaki yaşamın neden bu kadar hızlı ortaya çıktığını da açıklayabilir. Gezegenimiz yaşanabilir hale geldikten çok kısa bir süre sonra ilk yaşam formlarının izlerine rastlıyoruz. Bu, yaşamın sıfırdan başlaması için oldukça kısa bir süre. Ama eğer yaşam buraya hazır bir paket olarak geldiyse, o zaman her şey çok daha mantıklı hale geliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu damarlarımızda akan kanın, beynimizdeki düşünceleri ateşleyen elektriğin kökeninin bu gezegende olmadığı anlamına gelebilir. DNA'mız, o karmaşık yaşam şifremiz, belki de milyarlarca yıl önce bizden ışık yılları uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen bir dünyada yazıldı. Belki de atalarımız bu gezegenin yerlileri değil, sadece buraya en iyi adapte olanlarıydı. O ilk başta bahsettiğimiz o garip özlem hissini hatırlıyor musunuz? Yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakarken hissettiğiniz derin bağ, o eve dönme arzusu, belki de bu
sadece şiirsel bir duygu değildir. Belki de bu hücrelerimizin en derinliklerine kodlanmış milyarlarca yıllık bir mirastır. Kozmik yuvamızın bir yankısıdır. Düşünsenize, evrenin bir ucundan diğerine savrulan bir yaşam tohumunun torunlarıyız. DNA'mız yıldızların arasında yapılmış uzun bir yolculuğun hikayesini taşıyor. Belki de bu yüzden gökyüzüne baktığımızda kendimizi evimizde gibi hissederiz. Çünkü aslında ait olduğumuz yere bakıyoruzdur. Bizler bu gezegenin çocukları değiliz. Bizler evrenin çocuklarıyız. Dünyalı değiliz. Sadece dünyada yaşıyoruz. Bu düşünce kim olduğumuza ve evrendeki yerimize dair bakış açımızı sonsuza dek değiştirebilir. Bir dahaki sefere kendinizi yalnız veya bir yere ait değilmiş gibi hissettiğinizde yukarı bakın. Aileniz orada, yıldızların arasında sizi bekliyor. Çünkü sizin kodlarınız bu topraklarda değil, yıldızlarda yazıldı. Bu büyüleyici yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer siz de evrenin sırlarını merak ediyor ve kim olduğumuz sorusuna cevap arıyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.